Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık Ekose modeli atkı yapacağız arkadaşlar. Ben atkı olarak çalıştım ama sizler bu modelle çok güzel yelekler, bluzlar, şallar ne isterseniz onu rahatlıkla örebilirsiniz. Çocuk yelekleri, çocuk hırkaları dahi örebilirsiniz arkadaşlar. Ben elimdeki ipleri kullandım. Sizler atkıya uygun daha böyle kalın ipler kullanırsanız daha da hoş görünecektir. Ben şöyle küçük bir parça çalıştım sizler için. Ördükçe öresim geldi. Aslında şöyle küçük bir parça çalışsam yeterdi ama kendimi tutamadım her zamanki gibi. Gördüğünüz gibi arkalı önlü bir model arkadaşlar. Arkasında önünde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Şöyle ben 3 renk kullandım. Sizler de istediğiniz renklerden 3 renk kullanmanız gerekiyor. Hemen şöyle bakıyorum, renk kodlarımı vermek için etiketlerimi saklamıştım. Hemen şöyle Alize Süperlan'a klasik renk kodu, tarçın renginin renk kodu 36 arkadaşlar. Şöyle tek tek hemen göstermek istiyorum. Elimde renk kodları varken şöyle hemen içlerine sakladım. Evet. Şu bej renginin hemen renk kodunu vermek istiyorum. 152. Diğeri hemen şöyle bakalım. Onun var mı? Onun da varmış. Evet. Krem rengi ama iyice aynı ton olmasını isterseniz hemen onu da vermek istiyorum. 62 arkadaşlar. Eğer aynı renklerde yapmak isterseniz muhakkak 3 renk olmak zorunda. Ekose modeli ortaya çıkmasını isterseniz istediğiniz renklerde ama 3 renk. Hemen tığ numaramı da şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim kullandığım bu iplere uygun 3 milimlik tığ kullandım. Biraz sıkı oldu. Ama sizler daha böyle gevşek yumuşacık olsun istiyorsanız 3.50 milimlik 4 milimlik tığ da kullanabilirsiniz elinize uygun olarak. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videoyu da beğenirseniz bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. Her bir kutucuk için 10 zincir çekiyorum. Kutucuklarımız 10'lu trabzanlardan oluştuğu için 10 tane bir kutucuk için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci kutu için yine 10 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve üçüncü kutucuk için yine 10 zincir, yani toplamda 30 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 3 tane kutucuk zincirimizi çekmiş olduk. Sizler öreceğiniz şeye göre, hırka yapıyorsanız, yelek yapıyorsunuz, ona göre zincirinizi çekebilirsiniz. Ama 10 ve katları olması gerekiyor. Her bir kutucuk 10 tane zincir. En son kutucu zincirden tutuyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Tırnağımla tuttuğum zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Bakın, yan yana 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Burada 10 tane ikili trabzanım var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 9. 10'uncu da hemen diğer renge geçeceğim. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda kaldı. Ve şöyle bej rengime geçiyorum.
şöyle uzunca bir arkadan bıraktım ve bejle kapattım. Şöyle iplerimi çekiştiriyorum ve şöyle arkada tutturuyorum. Ve bununla beraber bakın tüm iplerimi arkada yürütüyorum. Yine 10 tane bej rengiyle de ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 şöyle bej rengini bırakabilirim artık, sonradan keseceğim onu. 5 6 7 8 9 ve 10'uncuyu yarım trabzan yapıyoruz her seferinde. 2 ilmek kapatıyorum. İkisi tığımda ve beji bırakıp tarçın rengini alıyorum. Tarçın rengini kapatıyorum. Bakın bu şekilde ve püf noktası, hangi renkle başladıysanız o renkle bitiriyoruz. Tarçınla başladık, tarçınla bitiriyoruz. Bu şekilde bir renk bir renk, şöyle hemen şunu da göstermek istiyorum. Bakın tarçın 5, tarçın 5, tarçınla bitirdim. Bu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben şöyle 3 modelde göstereceğim size ve son olarak yine 10 tane ikili trabzan yapıyorum tarçınla. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'uncu da 2 ilmek çekiyorum. Şu beji arkaya ittiriyorum ki yukarıya rahat çıkabileyim bejle de. Bakın şöyle arkaya geçirdim. Yine tarçınla kapattım. Bakın bir tane fazla zincir çekmişim konuşurken. Bu şekilde sıramı bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde 3 sıra yapacağız bu renklerle. Daha sonra diğer renklere geçeceğim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Yine bu şekilde tutarak ipimi yürüteceğim. Hemen önümdeki trabzana batıyorum. İkili trabzan. Yine burada aynı renkler üst üste gelecek. 3 sıra şeklinde. Bakın şuradaki ip kalıntısını istemiyorsanız iplerinizi kesebilirsiniz arkadaşlar. Ama bebek battaniyesi yapıyorsanız zaten kenarlarına kenar yapacağımız için onlar kaybolacaktır. Bu şekilde yine 10 tane, daha doğrusu 9 tane ikili trabzan, 10'uncu yarım trabzan şeklinde ilerliyorum. Tabi altta bej rengi ipimi de yürütmeyi unutmuyorum. Evet. Biraz çekiştirelim bej ipimizi ki, evet, sona geldim. Sonda yeni yarım trabzan. Tığın başını aldım. Bej rengiyle kapattım. Ve bej rengiyle yine 9 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'uncuyu yarım trabzan yapıyorum.
ve tarçınla kapatıyorum. Şu şekilde. Yine burada 10 tane ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. 9 tane ikili trabzanımı yaptım. 10. trabzan için son trabzan tepesine batıyorum. 2 ilmek kapattım. Hemen 5 ipi şöyle arkaya alıyorum. Ve ikisini yine tarçınla kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Tam belli olmasın diye. Şöyle yine bunu ön tarafa alıyorum. Ve yine buraya çektiğim zincirle birlikte 10 tane ikili trabzan. 10. yarım olacak. Yine şöyle, şurayı da yeni öğrenen arkadaşlar için göstermek istiyorum. Normalde eminim ki anlaşıldı. Ama yine geçişleri göstermek istiyorum. Şöyle devam ediyorum. 9. ikili trabzanım. 10. yarım. Ve bej rengiyle devam ediyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer ip rengi geçişlerini de göstermek istiyorum. Evet. Bakın bu şekilde bir kutucuk sırasını yapmış olduk. Evet arkadaşlar, yine 9 tane ikili trabzanımı yaptım. 10.'yu yapıyorum. Yine yarım trabzanımı yaptım. Ve bejle kapatıyorum. Şimdi burada ipimi kesebilirim. Tarçın ipimi kesiyorum. Daha sonra onu arkada sabitlerim. Şimdi diğer renklere geçeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Ne kadar uzunlukta isterseniz o kadar yaptık. Tarçın, bej, tarçın, bej, tarçın ve en son tarçınla bitirdik. 3 sıra ördük. İlk kutucuklarımız hazır. Ve yine bejle devam ediyorum. Bu sefer 5 gram olarak devam edeceğiz. 3 zincir çektim. Ve hemen burada normal trabzanlarımı yapıyorum. Yine 9 tane 4 5 6 7 8 ve 9. 10.'yu yarım. Evet, yarım kapattım. Hemen şöyle krem ipimi alıyorum. Ucunu bulabilirsem. Evet, şöyle uzunca bir bırakıyorum. Kremle kapattım. Yine şöyle çözülme olmaması için şöyle sıkıştırıyorum iplerimi. Ve şöyle arkada yürütüyorum. Bu sefer kremle yine 9 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 6 şöyle şu kremi kenara çekiyorum. 5 arkada yine devam ediyor. Bu şekilde devam ediyorum yine. 9'a geldim. 10.'da yine yarım. Ve bejle devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Ama yeni öğrenen arkadaşların kafasının karışmasını istemiyorum. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, 10. trabzanımı yapıyorum. Yine aynı yöntem. Bu sefer krem ipi arkaya geçiriyorum şu şekilde. Kapattım. 1 2 3 zincir, modeli çeviriyorum.
Ve yine bej ile devam ediyorum. 9 tane ikili trabzan yapmaya. Şöyle ipimi sıkıştırıyorum çok arada belli olmaması için. Yine krem ipimi arada yürütüyorum. Bütün sıralar bu şekilde. Her bir kutucuk sırası bittiğinde, yani 3. sıradan sonra renkleri değiştireceğiz. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. 8 9 10. da yine renk değiştiriyorum. 2 ilmeğimi kapatmadım. Kremle kapatıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar gösterdiğim gibi devam edelim. Sıramın sonuna geldim. 10. trabzanımı yine aynı yöntemle kapatıyorum. Modeli çevirdim. 1 2 3 zincir. Şöyle yine kremi arkada yürütmek için düzeltiyorum. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu sırayı çok göstermek istemiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde bu sırayı devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, ben bu sıramı da bitirmek üzereyim. Yine şöyle bir göstermek istedim. Tarçın 5, tarçın 5 şeklinde ördük 3 sıra. Daha sonra tarçının üzerine 5, bejin üzerine krem olarak 5 krem 5 krem olarak örüyoruz ve bir üst sırada, bir üst kutucuklarda yine bej renginin üzerine tarçın, krem renginin üzerine bej olarak devam edeceğiz. Ve sıra sonunda 10. ikili trabzanımı normal şekilde yapıyorum. Yine yarım trabzanla yine tarçın rengine geçiyorum burada. Tarçınla kapatıyorum. Şöyle iplerimi sıkıştırıyorum. Şu bej rengini yine arkaya atarak zincir çekeceğim. Yine tarçın bej olarak devam edeceğiz. 3 zincir çektim. Krem ipimi kesiyorum. Daha sonra şöyle yandan hemen düğümleyip saklayacağım. Modelimi çevirdim ve yine ilk sırada olduğu gibi şöyle ipim karışmış. Evet. Şöyle hemen öne getiriyorum. Yine devam ediyorum tarçınla. Arkada yine bej ipimi yürütüyorum ve bu şekilde istediğiniz kadar örebilirsiniz. Dediğim gibi kutucuklar 3 sıra. Hangi bir renkle başladıysak o renkle bitiriyoruz kutucukları. Tarçınla başladıysak tarçınla başlayıp bejle bitirmiyoruz. İstediğimiz gibi model çıkmayabilir çünkü. Özellikle bunlardan bahsediyorum. Modellerinize başlayıp yarıda kalmanızı istemiyorum çünkü. Ve en önemlisi, videoyu önce uzunca bir izleyin. Ondan sonra örgülerinize başlayın. Çünkü ufak yerlerde takılıyoruz. Ve sizler de daha önce niye söylemediniz diyorsunuz. Bu videoda böyle bir şey gerçekleşmedi ama diğer videolarda bazen olabiliyor veya vereceğim bilgileri ortada vermiş oluyorum. En başta vermiyorum da orta bölümlerde veriyorum. O yüzden ilk önce videoyu izleyin baştan sona kadar. Ondan sonra yapacağınız projeyi, iplerinizi, tığınızı alıp benimle birlikte örmeye başlayın. Bu çok önemli. Çoğu yorumda iplerimi, tığlarımı tanıttığım halde ipiniz hangi ip, tığınız hangi numara diye çok yorum alıyorum arkadaşlar. Ama zaten çoğu bilgiyi ben zaten videonun başında da, efendime söyleyeyim, ortalarında da bahsediyorum. Eğer bahsetmediğim videolarda zaten açıklamalar bölümüne tığ numaramı ve ip bilgilerimi yazıyorum. O yüzden videoyu izlemenizi
öneriyorum. Daha sonra eğer ben videonun içinde belirtmediysem o zaman tabii ki soracaksınız. Ben de tabii ki sizlere seve seve tüm sorularınızı yanıtlayacağım. Ama ne olur önce bir izleyin. Eksiklerim varsa o şekilde bana soru sorarsanız çok mutlu olurum. Evet, bakın yine sonuna geldim. 10. artık eminim anlaşıldı. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle yine konuşurken karıştım. Evet. Şöyle arkaya aldım. 1, 2, 3. Muhakkak benim de bazı videolarımda üçlü trabzan deyip ikili trabzan yaptığım yerler olmuştur. Ama videoda gördüğünüz gibi ben şuna üçlü trabzan dediğimde yaptığım trabzan ikili trabzan, sizler de görüyorsunuz. Biz de insan oluyoruz. Bizim de hatalarımız olabilir. O yüzden sizler de mazur görürseniz ben çok sevinirim. Çünkü gerçekten çok zor şartlar altında videolar çekiyoruz. Bir videoyu yeri geliyor 10 dakikalık bir videoyu 3 saatte çektiğimi hatırlıyorum. Ve bir bölümü 1,5-2 saatte ördüğümü biliyorum. Sadece 5 dakikalık bir bölümü. O yüzden ufak tefek hatalarımızı görmemezlikten gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü ben gerçekten çok uğraşıyorum size en iyisini, en kullanışlısını ve en basit yöntemi göstermek için. Eminim ki sizler de görüyorsunuz benim çabamı. Bunu da şöyle bir sizlere belirtmek istedim. Sizlerle dertleşmek istedim arkadaşlar. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi devam ediyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde devam etti. Bu sıralar bu şekilde devam edecek. Tarçın 5, 5 krem, tarçın 5, 5 krem şeklinde devam edecek. Hangi renkle başladıysak o renkle bitecek. Başka şu anda aklıma gelen başka bir püf noktası yok ama olursa yine açıklamalar bölümüne eklerim. Sizler de istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben bu bölümü bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı tamamladım. Gördüğünüz gibi gerçekten ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Hemen diğer ördüğümü de şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şöyle ekran kaydı da alabilirsiniz. Eğer sıralamada şaşırma olursa gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Püskül bölümünü göstermiyorum. Püskül zaten diğer videolarımda mevcut ve çok kolay bir model. O yüzden diğer videolarıma bakarak püskül de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.